Beni bu anlamlı günde, bu özel gündemle davet eden 3 çok kıymetli derneğin yöneticilerine ve emektarlarına teşekkür ediyorum. Açıkçası özlemişim de bu salonları. Sizlere, birlikte çalıştığımız çok değerli sevgili arkadaşlarımı görüyorum karşımda. Mücadele ettiğimiz sahalarda, alanlarda çalıştığımız arkadaşlarımı görüyorum. Evet, dediğim gibi hakikaten bütün en az benim kadar Atatürk'ün, İnönü'nün torunu olan, iyi ki bizler gibi, sizler gibi Türkiye'de inanın milyonlar var. Bunun da bilincinde olalım. Tabii konunun gündemi, bugünkü anma nedenimiz çok hakikaten hem üzücü, hem ders verici, hem endişe verici. Bundan 32 yıl önce çok iyi hatırlıyorum 6 Ekim'i 1990 haberi aldığımız anı. Daha sonra evine gittiğimizi Bahriye Üçok'un, kızı Kumru'yu hatırlıyorum. Kumru bugün aramızda değil ama tabii gene Ankara'da yaşamaya, aynı evde yaşamaya devam ediyor. Ve 32 yıldır unutamadığım o anı anlatmıştı Kumru. Annesinin o bomba yüklü paket geldiği zaman paketi açarken kendi kızına aman sen kenarda dur ben açayım diyor. Şimdi hani ailelerden filan bahsediliyor ya, yani aslında biz bu konuşmayı, bu anma gününü düşünürken gündemin de birdenbire bu kadar hareketleneceğini de düşünmemiştik. İşte her şeyin bir anlamı var herhalde. Bu hafta içinde 4 Ekim Medeni Yasa'nın kabul edilişinin, yürürlüğe girişinin yıl dönümüydü. Arkadan başka siyasi olaylar oldu. Ama en önemlisi işte Bahriye Üçok hala hatırlanıyor. 32 yıldır sonuçlanamayan bir büyük, vahşice, korkakça işlenen bir cinayetin ardından kaybettiğimiz bir aydın kadın, aydın Cumhuriyet kadını. Şimdi başkanımızın söylediği gibi hakikaten İnönü'nün sözlerini hatırlamanın bir kez daha zamanı. Uzun yıllar önce söylediği, aslında bakın o da çok anlamlı, gene gündemde. İnönü o ünlü sözünü aslında sabırlı olun demiş ama siyasi tarihe cesur olarak geçti, ikisi de geçerli. 1931 yılında basın yasası için söylüyor. Basına o zaman da uygulanmak düşünülen, yani tek parti döneminde de uygulanmak düşünülen bir nedenle mecliste yaptığı bir konuşmada o ünlü sözünü söylüyor. Çünkü diyor ki yani basına sansür uygulamak, gazeteleri yasaklamak, gazeteleri cezalandırmak yeterli değil, önemli değildir. Yapmamamız gerekir diyor. Demokraside bu yoktur diyor. Tam tersine cesaretle ve sabırla o gazetecilerin karşısında başka gazetecilerin bizim fikirlerimizi, bizim devrimlerimizi savunması gerekir diyor. Ama o söz daha sonra cesaret olarak, cesur olarak da geçti ki aslında daha da doğru tabii ki. Evet, 32 sene sonra Bahriye Üçok'un ardından nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Yani hepimiz olanları yaşadık, o dönemleri yaşadık, iktidarlar geldi, geçti. Ama yine bugünkü duruma baktığımız zaman hani ne görüyoruz? Kadın hakları açısından ne görüyoruz diye şöyle bir düşündüm. Verileri her sene takip ediyorum. Artık hani çok görevde olmamama rağmen takip ediyorum. Hani dedim şimdi kadın, Cumhuriyet'in kadını, işte Bahriye Üçok bir Cumhuriyet kadını, kendi kızını korumak için o paketi kendi açtı, o bombalı paketi. O dediğim gibi o unutamadığım, hala hatırladığım ve beni ürperten bir an. Kumru'nun ağzından duymuştum. Cumhuriyet kadınlarından birinin örneği. Şimdi tabii başka örnekler var. Cumhuriyet kadınları, yani bizi buraya getiren kadınlar. Benim anneannem Mevhibe İnönü var. Kurtuluş Savaşı'na katılan kadınlardan bir tanesi. Tabii hep söylüyorum, Kuvayi Milliyecilerin aileleri hep aynı şeyleri yaşamışlar. Benim anneannem de bir Kuvayi Milliyecinin eşi olarak önce İstanbul'da, oradan kaçarak
Kurtuluş Savaşı başladığı zaman İsmet Paşa'nın eşi olarak o zaman birinci ve ikinci İnönü Savaşları'ndan sonra Malatya'ya gidiyor, Anadolu'ya geçiyor. Ve Malatya'da örneğin ilk çocuklarını, o zamanki tek evlatları bir oğulları var İzzet adında. O İzzet'i orada kaybediyor ve çocuğunu, evladını kaybetmenin acısını kalbine gömerek cephedeki eşi duymasın, üzülmesin diye ona haber vermiyor. Ve çok sonra, aylarca sonra bir araya geldiklerinde birbirleriyle kucaklaşabiliyorlar. Yani bunu niye anlatıyorum? Cumhuriyet kadınları, işte Cumhuriyet kadınları. Ve ondan sonra o bütün devrimleri yaşayan, yine Cumhuriyet değerlerini en iyi taşıyan yine Cumhuriyet kadınları. Tabii ben şanslı da bir torunum. Çünkü hem dedemle, İsmet Paşa ile hem de anneannemle, Mevhibe Hanım'la aynı evde yaşadım. Yani bunun ne kadar büyük bir şans olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Siyasete girsem de girmesem de aynıydı. O tarihi tanıklığı bir şekilde zaten yapacaktık. Şimdi Cumhuriyeti kuranların, Atatürk devrimlerinin bütün öbür devrimlerden en büyük farkı, bu söylediklerim daha da güzel bir şekilde Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün kabri başında yazıyor. Diyor ki bizim devrimimizin öbür devrimlerden en önemli farkı kadın haklarına verdiğimiz önemdir diyor. Ve bunu gerçekten Atatürk'te, İnönü'de hem kendi yaşamlarında gerçekleştirmişlerdir. İşte burada karşımda Anayasa Mahkemesi'nin onursal başkanı değerli Yekta Güngör Özden var. Yekta Bey, sizden bahsediyorum. O da bu ailenin içinde, İnönü ailesinin içinde kadınların, Mevhibe Hanım'ın ne kadar önemli bir yer aldığını, rol aldığını biliyor. Yani nedir Cumhuriyet kadınları? Bugün hala tartışılıyor. Eğer anneannemi örnek alırsak, geleneğine, göreneğine, inancına da son derece bağlı. Ama Atatürk devrimlerini benimsemiş, o devrimleri hem kendi evinde hem de ülkesinde yaşatmış ve yaşatmaya çalışmış bir kadından bahsediyoruz. İşte Kurtuluş Savaşı'na katılıp kendi çocuğunun acısını bile eşine duyuramayacak kadar yürekli bir kadın. Yani aslında eğitimini de daha sonra almış ama o vatanseverlik, o içindeki gayret hiçbir zaman eksilmemiş, sonuna kadar gitmiş. Ve söylemek istediğim oydu, İsmet Paşa'nın söylediği, evet, yani Atatürk devrimlerinin dünyada bir başka örneği yok. Kadına bu hakları bu kadar çabuk, bu kadar isteyerek ve bu kadar kararlı olarak veren bir başka lider yok. Şimdi özgeçmişimde uzun uzun yaptığım yurt dışındaki çalışmalar anlatıldı. Evet, o yurt dışındaki çalışmalarda Avrupa Konseyi'nde çalıştım. Avrupa Konseyi her defasında belirtiyorum. Bizim İsmet Paşa zamanında 1949'da girdiğimiz bir büyük kurum. Yani Avrupa Birliği'nden bahsetmiyoruz. Avrupa Konseyi'nden bahsediyorum. Ve ben Avrupa Konseyi'nin kadın erkek eşitliğinin 2 defa başkanlığını yaptım. Bu başkanlığı yaparken benim bir Türk kadını olmam, Türkiye'yi temsil etmem çok önemliydi. Ve her türlü konuşmada benim olduğum ya da olmadığım zamanlarda öbür meclisteki parlamenterlerde 47 ülke var. Hepsi Türkiye'yi örnek gösterirlerdi. Çünkü bir tek işte dediğim gibi Türkiye'de bir lider Atatürk, onu özellikle söylerlerdi. Yani beni görünce bakın Gülsün orada. Biliyor musunuz? Onun ülkesindeki kahraman, onun ülkesinin lideri bu dünyada en çok kadın haklarına inanan ve o uğurda devrimleri yapan kişidir, Atatürk'tür diye belirtiyorlardı. Şimdi bunun gururunu orada çok yaşadım. Ben gittiğim zaman Avrupa Konseyi'ne mecliste seçilip de gittiğim zaman 22. dönem, çok uzun oluyor. O zaman çok da gençmişim demek ki. O zaman meclisteki kadın oranı %4'tü. 22 tane kadın vardı. Ve o gene konuşulurken ne kadar az diye biz de üzülürdük. Oradaki yabancı parlamenterler de şaşırırlardı. Çünkü şöyle bir gerçek vardı. 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği zaman Atatürk, Türkiye meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinciydi. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra son verilere baktım yine. Her sene bakıyorum. 2022 yılının yapılan araştırmalarında Dünya Ekonomik Forumu yapıyor bu araştırmaları. Siyasete katılımda Türkiye 112. sırada geliyor.
Ne kadar ilginç değil mi? İkinci sıradan 1934'te o geldiğimiz ikinci sıradan kadınların meclisteki oranıyla 112. sıraya gelmişiz. Genel olarak baktığımız zaman da 146 ülke içinde kadın erkek eşitliğinde 124. sırada Türkiye. Şimdi bunları düşününce nasıl oldu diye, hani nereden nereye gelmişiz, neden bu böyle olmuş diye düşünmemek elde değil. Tabii kadınlarla ilgili konuşulacak çok konular var. Nedense sadece belli konular üzerinde duruluyor. Hele son birkaç gün içerisinde biliyorsunuz hepimizi şaşırtan bir takım gelişmeler ya da gerilemeler oldu diyeyim. Ama bütün bunlara baktığınız zaman işte bizim kurucularımızı, Cumhuriyet'in kurucularını bir kez daha takdir etmemek mümkün değil. Çünkü Atatürk ile İnönü bu devrimleri yaparken, yani daha 1926'da medeni yasayı getirirken, medeni yasa o haliyle inanın şu anda bulunduğumuz coğrafyada, etrafımızdaki ülkelerde kadınları ilgilendiren haklarla ilgili olarak yok. Henüz o düzeye bile gelmediler. Hani İran gözümüzün önünde. Ama İran sadece bir örnek. Yani başka ülkelerde de yasa üzerinde, yasal olarak baktığınız zaman bizim 1926 yılında aldığımız haklara şu 21. yüzyılda hala o hakları elde edemeyen kadınların yaşadığı ülkelerin olduğunu görüyoruz. Yani bu büyük cesareti gösteren işte ancak Mustafa Kemal Atatürk olmuş ve İnönü olmuş. Çünkü ikisinin de gördükleri, bir ülkenin, bir toplumun ilerleyebilmesi için mutlaka kadın erkek eşitliğinin olması gerekiyor. Kadın erkek eşitliğinin siyasi olarak olması gerekiyor ama ekonomik olarak da olması gerekiyor. Şimdi yine bu son verilere baktığımız zaman ekonomiye katılım konusunda Türkiye'de kadınların, gene bahsediyorum 146 ülkeydi, 134. sırada oldukları görülüyor. Meclise baktığımız zaman şu anda meclisteki kadın oranı %17. Çalışma hayatında kadınların, toplumdaki çalışma hayatındaki oranlarına baktığımız zaman yani bütün hani artık verilere falan inanmıyoruz ama gerçeği görüyoruz. 3 kadından biri çalışıyor sadece. Yani nereden nereye gelmişiz? Bu çok önemli. Kadınların çalışma hayatına katılabilmesi çok önemli. İşte Atatürk'le İnönü daha o zamandan verirken diyorlar ki kadınların ve erkeklerin toplumda eşit olması, topluma birlikte katılmaları gerekir. Bu çünkü ülkenin ilerleyebilmesi için geçerlidir. Ta 1920'lerde söylediklerini bugün dünyaya baktığımız zaman evet doğru olduğunu görüyoruz. Ama işte ikinci sıradayken siyasete katılımda bu kadar gerideyiz. Şimdi ben 22. dönem 22-24 sonra da 25-26 Hüsnü Bey'le de birlikte mecliste görev yaptık. Şenal Hanım'la birlikte çalıştık. Şimdi Şenal Hanım benden sonra bence daha da iyi anlatacaktır. Yani o zaman da birçok değişiklikler yapıldı. Hani şimdi anayasal değişiklikler olsun diye konuşuluyor. Eşitlik ne tür sağlanacaksa sağlanacak diye konuşuluyor. Aslında benim hatırladığım, benim de mecliste olduğum bir dönemde 2004 yılında anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesi değiştirilmişti. Ve ben yine baktığım zaman o 10. maddeye eğer uygularsanız gayet de doğru bir madde. Yani orada kadın erkek eşitliğinin anayasaya geçirebilmiştik ve kadın erkek eşitliğini sağlamakla devlet görevlidir diye yazmıştık. O zamandan bu zamana hala anayasaya onu yazalım mı bunu yazalım mı? Bir şey yazmaya gerek yok. Zaten aslında başka konularda da bizim yasalarımızda bir ileri bir geri gidiş oluyor. Ama eğer onları bile uygulasanız şu anda toplumda kadınların olduğu yerden kadınların çok daha ileride olabilmesi gerekiyordu. Şimdi ben biraz kızgınım çünkü kadınlarla ilgili, kıyafetle ilgili, işte konumlarıyla ilgili herkes konuşuyor. Bir tek kadınlar konuşmuyor. Yani buna gerçekten bütün partileri de katarak buna isyan ediyorum. Bu kadar sene sonra ayıp diyorum. Şu anda mecliste %17 kadın. Avrupa'nın baktım geri en son sondan üçüncü sırada falan geliyoruz.
Birçok Afrika ülkesi, birçok Arap ülkesi bizi geçmiş durumda. Mesela şu anda temsilde 1. sırada Ruanda var. Afrika'daki Ruanda var. Bir iç savaştan geçmiş. Kadınlar ne olduysa sonunda öne çıkmışlar. %60 oranında mecliste kadınlar. Başka ülkelere bakıyoruz, bize yakın ülkelere bakıyoruz. Hani yasal olarak gerideler belki ama yine de mecliste konuşan, kadınların haklarını savunan kadınlar var. Konuşmamı böyle bitirerek, Şenal Hanım benden sonra geliyorsa o devam etsin diyeceğim. Ama ne diyeyim, yani şöyle diyeyim, şimdi gelirken Yekta Bey ile birlikte geldik. Okullar bitmiş, sınıflar boşalmış, öğrencileri gördüm gelirken. İşte onlar güven veriyor. Baktım kız erkek, ne giydikleri de önemli değil. Yan yana, el ele, kendilerine güvenen bir halleri var. Sokakta yürüyorlardı. Umarım bu hislerim doğrudur. Umarım onlar bizi geçerler. Umarım tarihlerini iyi öğrenirler. İşte bakın bu yüzden çok önemli. Böyle dernekler çok önemli, bu toplantılar çok önemli. Biz tarihimizi, en azından tarihimizi yeni kuşaklara çok iyi anlatmalıyız. Çünkü hainlerle kahramanların yer değiştirildiği, yer değiştirilmek istediği bir yerde, bir ülkede yaşıyoruz. Onun için geleceğimiz onlara bağlı ve onları korumak ve onları iyi yetiştirmek de bize bağlı. Evet, bir kez daha Atatürk'ün ve İnönü'nün torunlarını bir başka torun olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bahriye Üçoğlu saygıyla anıyorum. İyi ki onun gibi cesur kadınlar vardı ve bu cesur kadınların işi daha bitmedi. Cesur kadınlar var olmaya devam edecek Türkiye'de. Dün gömütü başında fotoğraf çektirirken bizim arkadaşlardan biri dedi ki gülümsemeyin, mezar başındasınız dedi. Ben ona sonra şöyle söyledim, gülümseyelim, mezarı başındayız. Çünkü onu anıyoruz, onun izindeyiz. Onunla birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Bu çok değerli bir şey. Bugün burada oluşumuz da çok değerli bir şey. Çünkü geçmişi, bizim için mücadele eden insanları unuttuğumuz zaman geleceği kurma görevini ve sorumluluğunu da unutmuş oluyoruz diye düşünüyorum. Geleceğin inşası, kurtuluş mücadelemizi önderlik etmiş ve kurtuluş mücadelemizi başararak bize bağımsız bir ülke armağan etmiş olanlara borcumuz kadar aynı şekilde onun isimsiz kahramanlarına da ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkmak için verdikleri mücadeleler nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olan, aramızdan ayrılmış olanlara da bir borçtur diye düşünüyoruz. Birçok arkadaşım biliyor, bundan önce Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne 17 yıl süreyle başkanlık etmek gibi bir onura sahip oldum. Ama daha sonra bu derneğimizin ideolojik anlamda değiştirdiği çizgi sebebiyle de kendi kurduğum, başkanı olduğum dernekten ayrılmak zorunda kaldım. Ama geçmiş, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin geçmişi bizimdir. O geçmiş içindeki önemli bir noktaya işaret etmek isterim. O şudur, biz ilk yıldan başlayarak, çünkü şeriata karşı kadın yürüyüşünün arkasından kurulmuştuk. Yıl 1997, Gülsüm arkadaşımız da birçok arkadaşımız da çok iyi anımsarlar. Türkiye'de geriye gidişe karşı bir kadın direnişini, bir kadın ayaklanmasını tırnak içine alarak söylüyorum, göstermek amacıyla yasal bir mitingi düzenlemiştik ve 50.000 kadın Ankara özelinde bu mitinge katılmıştı. CKD, Cumhuriyet Kadınları Derneği de bu tabloyu görerek bu kadar kadının örgütlenmesi gerekir. Çünkü CHD Genel Başkanıydım o dönemde. Bu meslek örgütlerinin bir sonucu değildir buradaki kadınlar. Buradaki kadınlar Ankara kadınlarıdır ve Ankaralı kadınlar Mustafa Kemal Atatürk'e olan sorumluluklarını ve borçlarını bu mitinge katılarak, Cumhuriyete sahip çıkarak gösteriyorlar. Demek ki bağımsız bir örgütlenmeye gereksinim var demiştik ve derneğimizi kurmuştuk. Bu dernek ilk yıldan başlayarak 17 yıl boyunca benim tanıklığımda hem Bahriye Üçoku mezarında ziyaret etti Adede ile birlikte, hem Beşevler'deki parkta akşam üzerleri buluştu. Orada marşlar söyledi, mumlar yaktı. Hem de
üniversitelerimizde, özellikle üniversitelerimizde genç öğrencilere Bahriye Üçok'u anlatan paneller düzenledi. Şimdi uzunca bir aradan sonra bugün yeniden buradaki bu buluşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir şeyi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. 1997'den bugüne bir arpa boyu yol almadığımız görülüyor. Biliyorsunuz Bahriye Üçok'un önemli kitaplarından biri Atatürk'ün izinde bir arpa boyu diye başlayan kitaptır. Yani bir eleştiri kitabıdır. Yani bizim görevlerimizi ve sorumluluklarımızı bütün Türkiye halkı olarak kadınıyla erkeğiyle eşit ve sorumlulukla gerçekleştiremediğimizin bir anlatısıdır. Bu anlatı üzerinden Bahriye Üçok yıllarca bize yol göstermeye çalışmıştır. Orduludur biliyorsunuz. Ordu'da ilk ve ortaokulu bitirmiş. Daha sonra Kandilli Lisesi'nde İstanbul'da öğrenim görme şansı elde etmiş. Sonra şurada Ankara Üniversitesi'nden üniversitesini bitirmiş, mezun olmuş dil tarih bölümünü ve sonra İlahiyat Fakültesi'nde doktora yapmış. Bu çok ilginç. İlahiyat Fakültesi'ne gitmesi bir öğretmenin 11 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra gitmesi bir şeyi gördüğünü gösteriyor. Neyi görüyor? Evet, din herkesin özelidir. Dine karşı saygılıyız. Ama din nasıl istismar ediliyor? Dini istismar edenlere karşı doğrudan din belgeleriyle ve ilahiyat bilgisiyle, ilahiyat kültürüyle yanıt verebilme kararlılığıyla yola çıkıyor. Ve sonra söylüyor, yazıyor, televizyon pek yok o zaman, radyo programları yapıyor, anlatıyor. Gerçek inançlar nedir? Nasıl bir ahlak olgusudur din? Ve din nasıl siyasete konu yapılmamalıdır? Mustafa Kemal Atatürk anayasada değişiklik yaparken din ve dünya işlerini nasıl birbirinden ayırmış, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrıldığı ulusların gelişebileceği, bilime dayalı olarak gelişebileceği konusunu yıllarca söylemiş, yazmış olan bir insandır, bir bilim kadınıdır, bilim insanıdır ve bu mücadelesi onu parlamentoya taşımıştır. Bu parlamentoda yaptığı konuşmalar, şurada o dönemde 2000 yılında yapmışız bu kitabı. Bahriye Üçok, Aydınlanma Yürüyüşünde Bahriye Üçok kitabımız. İkinci baskısını da yapmıştı ve biraz daha genişletilerek ona ulaşamadım ne yazık ki elimde değil. Ama daha sonra da bir arkadaşımız biliyorsunuz Bahriye Üçok'la ilgili bir kadın arkadaşımız yine bir eser yayınladı. Bunların mutlaka okunması, Bahriye Üçok'un neden öldürüldüğünün yanıtını bulmak ve öldürülmemek için, yaşamak için, ülkeyi de yaşatmak için nasıl bir sorumlulukla hareket etmek gerektiğinin bilincine varmak gerekiyor. O yazmış, o söylemiş, o karşı çıkmış. Burada şunlar var. 1972 tarihi not aldım bu sabah, bu kitabı yeniden gözden geçirdim. 4 Temmuz 1972. İlk konuşması neyle ilgili biliyor musunuz? Meclisteki ilk konuşması öyle kızının kaynaklarından, kendi kaynaklarından bu kitabı hazırlamaya çalışmıştık. Kumru arkadaşımız sağ olsun bize evi açmıştı. Annesinin bütün el yazması eserlerini, notlarını, eserlerini demeyeyim, bütün bilgileri, belgeleri bizimle paylaşmıştı. O tarihteki seçim bildirgelerini falan da görmüştük. Orada ilk konuşmam dediği konuşmanın konusu gericilikle mücadele. Parlamentoda yıl 1972, 71 olağanüstü döneminin hemen ardından 1972 ve gericilikle mücadele konusunun altını çizen bir konuşmayla parlamentoda göreve başlıyor. Bu da onun çizgisinin, bunun ne demek istediğinin, neyi göstermeye çalıştığının, neyle mücadele ettiğinin açık kanıtı ki yine bu kitapta kendisine gelmiş olan el yazması tehditler var. O tehditler, beni bağışlayın, aynen şöyle diyor, bir köpek gibi öldüreceğiz diyor. Bir başka köpek bunu yapan aslında. Bir köpek gibi seni yok edeceğiz diyor.
başka türlü yok ettiler. Evine gönderilen bir bombalı paketle yaşamdan onu kopardılar ve biraz önce Gülsün arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, Gülsün vekilimizin, değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, kızını koruma duygusu aslında ülkeyi koruma duygusuyla eş bir duygu. Ve biliyor, her kapı çalınışında gelecek olan bir tehlikenin ya da her sokağa çıkışında, bunu birçoğumuz biliyoruz, ben de kendi yaşamımdan biliyorum, arkanıza bakarak yürümek zorunda kalmak çok ağır bir şeydir. Çocuklarınızla birlikte yola çıkmak, onlara da zarar geleceği korkusu çok korkunç bir şeydir. Bunları yaşadı Bahriye Üçok. Bunları yaşadı ve yaşamını da bu acılara rağmen geri adım atmayarak, çünkü mücadele kazandırır, mücadele güçlendirir diye düşündü. Mücadele onu güçlendirdi, aramızdan aldı ama biz onun inançlarına sahip çıkma noktasındaki örnek, bakın bir tek kadın örneğimiz neredeyse. Tek kadın örneğimiz. Bugün bazı şeylere üyeyim. Örneğin Eşiye, örneğin Kadın Koalisyonu'na, beni bağışlasınlar. Daha çok sosyal medya üzerinden kadınlar bir mücadele veriyor. Oraya şunu yazdım, bugün bu salonda olmalısınız dedim. Yazarak olmuyor, yaşayarak oluyor. Bu salonda olmalısınız. O çağrıya uyan aramızda arkadaşımız var mı bilmiyorum. Ama kadınlara da böyle bir sorumluluk düşüyor. Buralarda bulunmanın anlamı nedir? Yeniden ondan güç almaktır. Yeniden onun inançlarına sahip çıkmaktır. Onun inançlarının kaynağı ne? 3 devrim yasasını hatırlıyoruz hepimiz de, değil mi? 3 Mart 3 devrim yasasını. Ne yaptı Kurtuluş Mücadelesi'nin önderleri? Laik bir toplumu yaratmak için 3 devrim yasasında hilafeti kaldırdılar. Şeriye ve efkaf vekaletini kaldırdılar. Ve eğitim öğretim birliği, tevhidi tedrisat yasası getirdiler. Bunları açın, açtığınız zaman bunların toplumu bilimle kucaklaştırmak, toplumu tek adam anlayışından kurtarmak, ulusal iradeyi, halk iradesini hakim kılmak noktasındaki adımlar olduğunu görüyoruz. Bunlara biz sahip çıkmayacağız da kim sahip çıkacak? Bunların sahibi kim olacak, kim koruyacak? Elbette ki Cumhuriyet devrimine inanan, ülkenin geleceğine inanan nesiller, kuşaklar olacak. Bu sabah ya da bugün belki bir arkadaşla sohbet ederken dışarıda şunu söyledim. Biz birbirimizi hep tanırız. Buradaki arkadaşlarımın çoğunu hep aynı yolda olduk. Bir yerlerde yollarımız kesişti, bir yerlerde birliktelik yaptık. Biz biliriz birbirimizi. Fakat benim bürom Konur Sokak'ta, şu insan hakları anıtının olduğu, aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği'nin olduğu ve gençlerin böyle kaynadığı bir sokak orası. Ben de oradan gelir geçerim her gün, büroma giderim, işte başka bir yere giderim falan. Son günlerde gençlerin bana selam verdiğini görüyorum. Ben o gençleri tanımıyorum ama o kadar göneniyorum ki sevgili arkadaşlar. Hani biraz önce Gülsün arkadaşımız ilkokulun önündeki çocukları görünce içim sevinç doldu. Onların bizim geleceğimiz olduğunu düşündü diyor. Umutlandım gerçekten. Yani ben neyim, hiçbir şeyim. Benim karnında bir nokta belki ama o gencin bana selam verişinde benimle bir buluşma olduğunu, benim düşüncelerimle beni tanımaz, belki adımı da bilmez. Düşüncelerimle bir buluşması olduğunu hissetmek olağanüstü bir olgu. Şimdi tam bu zamanlarda, tam da gençliğin yeni baştan bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri kavramaya, Gezi'den başlayarak nasıl bir toplum istiyoruz? İstediğimiz toplum bizim bireysel refahımızı mı sağlayacak, yoksa bireysel refahımızla birlikte toplumsal özgürlükleri mi getirecek? Ve biz orada kardeşçe, barış içinde birbirimizle ortak mı yaşayacağız? Tam bu bilince varmışken o çocuklar yeni bir baskıyla karşılaştılar. O baskının arkasından 20 yılı tamamlamaya doğru giden yeni bir gerici dönemle karşı karşıyayız. 1997 mitinginin bugün yeni baştan yapılması belki gerekiyor. Cumhuriyet mitingleri yaptık. Cumhuriyet mitinglerimiz bir baskıyla susturuldu ve geriye itildi. Hala yaralar akmaya, kanamaya devam ediyor. İnsanlar tutuk evlerindeler. Sadece ilerici oldukları için, sadece toplumun yararını ve geleceğin aydınlığını istedikleri için tam böyle bir dönemde
Şimdi biz bu iktidarı alt etmek için mücadeleye hazırken başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Yine biraz önce Gülsün arkadaşım altını çizdi. 4 Eylül medeni yasanın yürürlüğe girdiği gündür. Medeni yasa, 3 devrim yasası 1924'tür, medeni yasa 1926'dır ve en çok kadınlar lehine, kadınların önünü açan bir yasadır. Bir devrim yasasıdır 1926. Ve biz yine Gülsün arkadaşımızın ifade ettiği gibi yıllarca onu da daha genişletmek için mücadele ettik. Çünkü önderler, o yasayı yazanlar bize öyle söylediler. Çağ ilerleyecek, siz ilerleyen çağa uygun yasalar yapacaksınız. Bu son nokta değil, bunu ilerleteceksiniz, aydınlatacaksınız dediler. Bu sorumlulukla kadınlar hareket ettiler. 2002'de o medeni yasada daha eşitlikçi, Türk Ceza Yasası'nda daha eşitlikçi düzenlemeler oldu. Hepsi kadınları toplumsal yaşamda eşitlemek için, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak ülkeyi ayağa kaldırma noktasında kadın erkek ortak omuz verebilmemizi sağlamak içindi yapılan, verilen mücadeleler. Dünyada da böyleydi. İşte İran. İran'da neler olduğunu görüyoruz. İran sözde birkaç devrim geçirdi. Sözde birkaç devrim. Şimdi kadınlar ölüm pahasına sokaktalar. Ölüm pahasına saçlarını açmış durumdalar. Bu korku duvarının aşıldığı anlamına geliyor. Korku duvarı aşıldı. Yanı başımızda İran'da kadınlar korku duvarını aşarken biz 20 yıllık bir sürecin sonrasında normal demokratik yollarla iktidarın değişmesi için çaba gösterirken öyle bir yanlış yapıyoruz ki o yanlış zaten ortadan kalkmış olan sorunları yeniden deşmek ve yeniden bu bizim karşısında olduğumuz ve gerici bulduğumuz iktidara olanaklar tanıyan yeni hatalar yapmak gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da 6 Ekim, 4 Ekim, 6 Ekim, bugün 7 Ekim. Ekim hoş bir zamandır. Ekim lafının da çok güzelliği vardır biliyorsunuz. Hem 17 devrimi hem bizim devrimimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimi. Birçok devrim hareketini içinde barındıran bir aydır. Ve biz umut ediyoruz ki Mayıs'ta seçimler olduğu zaman oradan da ilerici ve devrimci bir sonuç çıkacaktır. Onun için hazırız, hepimiz hazırız. Hata da yapmamak lazım, geriye adım atmamak lazım. Doğru davranmak lazım. Ne yapıyor AKP? Diyor ki buyurun anayasayı değiştirelim. Evet o anayasa değişmeli. Ama o anayasa nasıl değişecek? O anayasa ileriye doğru değişecek, geriye doğru değil. Laiklik uğruna canını feda etmiş olan Bahriye Üçok'un bizden beklediği şey bu toplumda laikliği daha yerleşik hale getirmektir. Daha kullanılabilir bir hale getirmektir. Çünkü laiklikle demokrasi de eştir. Aynı zamanda özgürlük kavramı da eştir. Eğer demokrasiyi, laikliği ve özgürlüğü sağlamak yerine bir seçim hatağıyla biz bazı imkanlar tanıyor isek ve onlar halen parlamentoda güçlü iseler ve ne yazık ki çoğunluk el kaldırarak bazı şeyleri değiştiriyorsa bu tehlikelere karşı çok dikkatli olmak gerekir. Şöyle bir gazete haberi 13.8.86 dün bugüne benziyor ama biz yarını bugüne benzetmeyeceğiz. O düşüncelerle okumak istiyorum. Diyor ki Ordu CHP Milletvekili Bahriye Üçok irtica yüzünden rejim tehdit altındadır dedi. Hiçbir devirde bu kadar geriye özlemin olmadığına da dikkat çeken Üçok, irtica kıvılcımının büyümeden söndürülmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Bu konularda Milli Eğitim Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na sorular yöneltiyorum. İrtica ne boyutta, herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Ne yazık ki bu soruların yanıtlarını almıyorum dedi. Ben biliyorum ki parlamentoda uzun zamandır irtica ne boyutta diye sormuyoruz. Çünkü irticayla kol kola olan ve irtica sözünü ettiğimiz anda uzağa düşecek olan bir kesimle birlikteyiz. Oysa Türkiye'de apaydınlık, Atatürkçü, devrimci, ilerici bir kesim var. Bu kesimi de görmek, bu kesimle kol kola girerek geleceği inşa etmek gibi bir sorumluluk olduğu inancındayım.